Hiç buraya ait olmayan bir şey hatırladığınız oldu mu? Ya da gerçekliğin dokusunda anlık bir kayma, bir tutarsızlık hissettiniz mi? Bilim dünyası buna hata deyip geçmek yerine artık sadece sarsıcı bir ihtimali konuşuyor. Çoklu evren fısıltısı. Sicim teorisine göre evrenimiz uçsuz bucaksız bir boşlukta süzülen devasa bir zardan ibaret olabilir. Ve bu zar hemen yanındaki paralel bir zardan sadece milimetrenin milyarda biri kadar uzakta duruyor olabilir. İşte bugün o diğer dünyalardan gelen sızıntıların tarihimizi, hatıralarımızı ve fizik yasalarımızı nasıl ince ince manipüle ettiğini araştırıyoruz. Gerçeklik sandığımız kadar izole bir kale değil, aksine komşu evrenlerin fısıltılarıyla sürekli dalgalanan delik deşik bir yerde. Modern fizik bizim 3 boyutlu evrenimizin aslında daha yüksek boyutlu bir yığın içinde yüzen bir zar olduğunu öne sürüyor. Bu teoriye göre hemen yanımızda duran başka bir evrenle aramızda sadece boyutsal bir boşluk var. Peki bu iki devasa yapı birbirine bu kadar yakınken etkileşime girmemeleri mümkün mü? Fizikçiler kütle çekiminin neden diğer tüm kuvvetlerden kat be kat daha zayıf olduğunu açıklayamıyor. Bir mıknatıs koca bir gezegenin çekimine direnebiliyor. İşte çoklu evren fısıltısı burada devreye giriyor. Belki de kütle çekimi bizim evrenimize ait değil. Yan taraftaki daha güçlü bir evrenden bizimkine sızan zayıf bir yankıdan ibaret. Eğer kütle çekimi sızabiliyorsa başka neler sızıyor olabilir? Daha önce bahsettiğimiz kuantum seviyesinde gördüğümüz o garip sıçramalar ve aynı anda iki yerde olma durumları belki de parçacıkların bizim evrenimizden çıkıp komşu evrenin fısıltısına kapılmasından kaynaklanıyordur. Biz sadece buradaki yansımayı görüyoruz ama asıl olay gerçekliğin o görünmez çatlaklarında yaşanıyor. Peki milyonlarca insanın aslında hiç yaşanmamış bir olayı tıpatıp aynı ayrıntılarla hatırlaması sadece basit bir hafıza oyunu olabilir mi? Bilim dünyası buna Mandela etkisi diyor. Ancak çoklu evren teorisyenlerine göre bu beynimizin bir hatası değil, iki farklı gerçeklik çizgisinin birbirine sürtünmesi sonucu oluşan bir veri sızıntısı. İşte asıl korkutan olay tam da burası. İki evrenin dokusu birbirine yaklaştığında hatıralar birer dosya gibi bir evrenden diğerine kopyalanıyor olabilir. Bu durumu bir kozmik senkronizasyon hatası olarak düşünün. Eğer gerçeklik sicim teorisindeki gibi titreyen zarlardan oluşuyorsa bu zarların birbirine temas ettiği anlarda enformasyon sızması kaçınılmazdır. Bir evrende Nelson Mandela hapiste ölmüşken diğerinde başkan olmuş olabilir. Bizim evrenimiz o diğer zar ile temas ettiğinde kolektif bilincimize yabancı bir gerçekliğin tortuları sızar. Bizler aslında ait olmadığımız bir geçmişin yankılarını taşıyan melez hatıralarla yaşıyor olabiliriz. Bu sızıntılar sadece popüler kültür logolarında veya isimlerde kalmıyor. Tarihin kırılma noktalarında da kendini gösteriyor. Bazı tarihsel anormallikler sanki bir yama yapılmış gibi duran tutarsızlıklar iki paralel evrenin kaza eseri birleştiği o dikiz izleri olabilir. Biz bu izlere dejavu diyoruz ama belki de dejavu paralel bir evrendeki kopyamızın o anki verisinin bizim zihnimize anlık olarak sızmasından başka bir şey değildir. Hatıralarımız gerçekliğin mutlak kanıtı olmayabilir. Aksine onlar komşu evrenlerin fısıltılarıyla sürekli yeniden yazılan dinamik ve savunmasız veri tabanlarıdır. Bizler hangi evrenin hangi hatırasına sahip olduğumuzu asla tam olarak bilemeyeceğiz. Bu sızıntılar sadece zihnimizde mi kalıyor yoksa fiziksel dünyada zamanın akışında ve açıklanamayan mekanlarda da somut izler bırakıyor mu? Uzay zaman her yerinde aynı kalınlıkta olan kusursuz bir kumaş değildir. Bazı noktalarda bu doku paralel evrenlerin devasa çekim gücü veya kuantum dalgalanmaları nedeniyle incelir. Fizikçiler buna boyutsal incelme diyor. Bu zayıf noktalarda iki farklı gerçeklik çizgisi birbirine o kadar yaklaşır ki fiziksel nesneler ve hatta insanlar bir evrenden diğerine sızabilir. Bu bir kaza değil, iki devasa sistemin birbirine sürtünürken çıkardığı kıvılcımlardır. Tarih boyunca kaydedilen Tauret'li adam vakası veya hiçbir haritada olmayan şehirlere girip çıkan gezginlerin hikayeleri sadece birer şehir efsanesi olmayabilir. Çoklu evren fısıltısı bu yarıklar aracılığıyla fiziksel bir boyuta taşınır. Kuantum tünelleme dediğimiz olgu sadece atom altı dünyada değil, bazen makro ölçekte de gerçekleşerek bizi buraya ait olmayan bir coğrafyanın tam ortasına bırakabilir. Bilim insanları bugün büyük hadron çarpıştırıcısı gibi devasa makinelerle bu dokuyu bilerek zorluyor. Amacımız o sızıntıyı kontrollü bir şekilde yakalamak.
Çünkü eğer bu yarıklar doğal yollarla oluşabiliyorsa bu durum evrenimizin izole bir sistem değil, sürekli sızıntı yapan delik deşik bir yapı olduğunu kanıtlar. Bastığınız zemin bir saniye sonra başka bir evrenin incelmiş yüzeyiyle yer değiştirebilir. Bizler bu görünmez yarıkların üzerinde yürüyen ip cambazlarıyız. Gerçeklik dediğimiz o sağlam zemin aslında diğer evrenlerin ağırlığı altında her an bükülmeye ve yırtılmaya hazır, kırılgan bir buz tabakasından ibarettir. Peki bu sızıntılar sadece kazara mı oluyor? Yoksa bilinçli bir şekilde yakalayan başka bir evrenin frekansına ayarlanmış zihinler veya makineler olabilir mi? Evren aslında sessiz değildir. Sadece bizim kulaklarımız her şeyi duyacak kadar geniş bir bant genişliğine sahip değildir. Bilim insanları derin uzayı dinlediklerinde bazen hiçbir yere ait olmayan, hiçbir fiziksel olayla bağdaştırılamayan sinyaller yakalıyor. Hızlı radyo patlamaları veya açıklanamayan kozmik gürültüler. Bunlar sadece yıldızların ölümü mü yoksa paralel bir evrenin bizim dünyamıza sızan arka plan gürültüsü mü? Çoklu evren fısıltısı bazen kendini bir sinir bozucu radyo paraziti olarak gösterebilir. Kuantum mekaniğine göre bilgi asla yok olmaz. Eğer bir komşu evren bizimkine sürtünüyorsa kütle çekimi dalgaları veya steril nötrinolar aracılığıyla oradaki devasa olayların yankısı bizim cihazlarımıza çarpabilir. Biz bu sinyallere kozmik arka plan gürültüsü deyip geçiyoruz. Ancak gelişmiş algoritmalar bu gürültüyü incelediğinde içinde rastgele olması imkansız olan matematiksel desenler buluyor. Bu yan odadaki birinin duvara vurarak bize bir şeyler anlatmaya çalışması gibi bir şey. Biz sadece duvarın kalınlığı yüzünden mesajın içeriğini tam olarak çözemiyoruz. Bazı teorik fizikçiler insan beyninin de belirli durumlarda bu fısıltıları yakalayabilen biyolojik bir anten gibi çalışabileceğini öne sürüyor. Şizofreni vakalarında duyulan sesler ya da açıklanamayan vizyonlar belki de beynin kuantum seviyesindeki bir hata sonucu yanlış evrenin frekansına kilitlenmesidir. Bizim delilik dediğimiz şey bazen iki gerçekliğin aynı anda aynı zihne akması olabilir. Evrenler arasındaki o ince perde sadece cihazlarımızda değil, nöronlarımızda da açıklar bırakıyor. Bizler devasa bir frekans okyanusunda yaşayan ve sadece kendi küçük kanalımıza hapsolmuş varlıklarız. Buraya kadar incelediğimiz her şey Mandela etkisi, boyutsal yarıklar ve kozmik parazitler. Bunlar aslında birer hata değil, sistemin doğal bir sonucudur. Çoklu evren teorisinde entegrasyon yani bütünleşme iki farklı gerçeklik zarının birbirine o kadar yaklaşmasıdır ki artık hangi parçacığın hangi evrene ait olduğunu ayırt etmek imkansız hale gelir. Aslında anlamamız gereken soğuk gerçek şu: bizler paralel evrenlere bakmıyoruz. Bizler zaten onların içinden geçiyoruz. Her bir seçimimiz, her bir kuantum dalgalanması evreni milyarlarca yeni dala ayırırken bu dallar arasındaki sınır sanıldığı kadar kalın değildir. Gerçeklik dediğimiz şey aslında beynimizin bu sonsuz veri akışını işlenebilir kılmak için kullandığı bir filtredir. Ancak sızıntılar arttığında filtre iflas eder. O an fısıltı bir kükremeye dönüşür ve biz imkansız dediğimiz şeylerin tam ortasında uyanırız. Eğer bir gün bu sızıntılar durdurulamaz bir boyuta ulaşırsa zaman ve mekan kavramları anlamını yitirecek. Aynı anda hem burada hem de hiç var olmamış bir geçmişte bulunacağız. Yani çoklu evren fısıltısı bize evrenin bir sonu olmadığını, sadece sonsuz sayıda olasılığın aynı anda yaşandığı devasa, kaotik bir kütüphane olduğunu söylüyor. Biz sadece o kütüphanede yanlışlıkla kendi sayfamızı diğerleriyle karıştırmaya başlayan okuyucularız. Ya da belki de sızıntıların sebebi biziz. Belki de merakımız ve teknolojimiz bu ince dokuyu bilerek aşındırıyor. Ama bir duvardaki çatlağı yeterince büyütürsek sadece karşı tarafı görmekle kalmayız. Duvarın tamamının üzerimize yıkılmasına neden olabiliriz.